Türkiye'nin kıyılarını tehdit eden X bir devletin uçak gemisinin Akdeniz'de Antalya'nın 150 kilometre açıklarına geldiğini düşünün. Bakın X diyorum, kim olduğu belli değil. Bu uçak gemisini batırmadığınız ya da caydırıp geri dönmeye zorlamadığınız sürece rahat nefes alma şansınız yok. Ve bir uçak gemisini batırmak kolay iş değildir. Ama batıramazsanız da savaş dışı bırakmak için yöntemler geliştirebilirsiniz. Mesela kıyıda bir hava üssünüzden onlarca, hatta yüzlerce kamikaze insansız hava aracının havalandığını düşünün. Bunlar tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde denizin sadece 30 santimetre üzerinde uçarak ilerliyorlar. Bu arada bakın 30 santimetre tam olarak şu demek. Yani denizin sadece bu kadar üstünden uçuyorlar. Haliyle uçak gemisinin de etrafında ona eşlik eden gemilerinde tehdit iyice yaklaşana kadar bunları tespit etmesi çok mümkün değil. Ve dediğim gibi bunların yapay zeka desteğiyle onlarcası aynı anda hedefe doğru ilerleyebiliyor. 30 santim irtifada uçuş, 30 kilogram harp başlığı, 200 kilometre menzil ve çok ciddi bir yapay zeka entegrasyonu. Bize böyle bir İHA lazım ama dünyada bunun bir örneği yok. Ya da yoktu diyelim. Çünkü artık var. Ve bugün bunu konuşuyoruz. Türk şirketi Solid Aero yeni insansız hava aracı Talay'ın testinden görüntüler yayınladı. Ve bu araç dünyada bir ilk olarak tanıtıldı. İyi de dünyada bir sürü farklı kamikaze drone sistemi var. Bu nasıl ilk oluyor? Hadi gelin bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bu sistemin tüm detaylarını masaya yatıralım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas, Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Denizde bir gemiyi batırmak kolay iş değildir. Zaten çoğu zaman amacınız bir gemiyi batırmak değil, onu savaş dışı bırakmak olur. Ama bunu yapmak bile çok kolay iş değil. Çünkü savaş gemileri gerçekten etkili savunma sistemlerine sahipler. Bir savaş gemisini vurmaya çalıştığınızda aşmanız gereken çok ciddi bir savunma altyapısı var. Kısaca ondan bir bahsedelim. Bugünkü sistemin önemi daha iyi anlaşılır bu şekilde diye düşünüyorum. Bugünün şartlarında eğer bir savaş gemisini vurmak istiyorsanız 3 çeşit savunma altyapısını aşmanız gerekiyor. Birincisi hard kill denen kinetik savunmalar. Hani bildiğiniz füze ve mermi kullanan savunma sistemlerinden bahsediyorum. Phalanx gibi sistemlerde, küçük hava savunma füzeleri kullanan sistemler de bu sınıfa dahil. İkincisi soft kill denilen kinetik olmayan sistemler. Radyo frekans karıştırıcılar, elektronik harp sistemleri, farklı siber güvenlik sistemleri falan bu sınıfa giriyor. Bugünkü konumuz olan drone tarzı sistemlere karşı genellikle bu sınıftaki savunma sistemleri kullanılıyor. Üçüncüsü de yönlendirilmiş enerji silahları. Yani yeni ortaya çıkan lazer ve mikrodalga silahlardan bahsediyoruz. İşte bu üç farklı türde savunma sistemini aşmanız gerekiyor. Bugün konuştuğumuz sistem bu konuda dünyanın en etkili sistemi diyebiliriz. Neden olduğunu birazdan elbette konuşacağız. Ama şunu unutmayın ki denizde kullanılan dolanan mühimmat türü kamikaze dronlar gün geçtikçe sahada kendilerine çok daha fazla yer bulmaya başladılar. Bunları özellikle iki savaş sahasında çokça gördük. Birincisi Ukrayna. Ukrayna Rus donanmasına karşı bu tarz sistemlerle gerçekten etkili saldırılar yaptı. Zaten dünyada kamikaze dronlarla donanma gemilerine yapılacak saldırıların ne kadar etkili olabileceği ilk defa Ukrayna Savaşı'nda görüldü. Bunun dışında bir de Yemen'de yapılan saldırılar var. Bu bölgede daha çok ticari gemiler hedef alındı. Bugüne kadar Ukrayna genellikle kendi ürettiği ve çoğunun bir ismi bile olmayan dronları kullandı. Yemen ise bu iş için İran üretimi Şahit 136 dronlarını kullandı. Dünyadaki tek örnekler de bunlar değil. Mesela İsrail'in Harop kamikaze İHA'ları var. ABD'nin Switchblade 600 sistemi var. Bunlar gibi daha birkaç örnek sayılabilir. Bunların tamamı karada kullanılabildikleri gibi bugün konuştuğumuz Talay gibi gemilere karşı da kullanılabilir. Peki o zaman Talay için dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı denmesi neden? Bakın öyle bir piyasadan bahsediyoruz ki mesela İsrail'in Harop sistemi için konuşursak ilk üretimi
1980'lere kadar gidiyor. Yani bu piyasada çok eski sistemler var. O zaman Talay nasıl oluyor da ilk olabiliyor? Bu soruyu özellikle soruyorum çünkü Talay'ın test videosu paylaşıldığında Twitter'da bu eleştiriyi yapan çok fazla paylaşım gördüm. O yüzden ilk önce bu soruyu cevaplayarak başlayalım. Talay, dünyadaki ilk kamikaze insansız hava aracı olma iddiasıyla ortaya çıkmadı. Talay'ın dünyada ilk olmasını sağlayan şey onun uçuş prensibi, yani winging ground, Türkçesiyle kanat yer etkisi denen uçuş prensibi. Kanat yer etkisi sayesinde Talay deniz yüzeyinden sadece 30 santimetre yukarıda uçabiliyor ve bu sayede tespit edilmesi imkansız hale geliyor. En azından gemiye iyice yaklaşana kadar tespit edilemiyor. Zaten Talay sistemini eşsiz kılan şey de bu. Öncelikle kanat yer etkisi nedir? Bunu bir anlatayım. Anlatmadan önce de size bir soru sormak istiyorum. İki tane hava aracı düşünün. Biri kilometrelerce yukarıda uçuyor olsun, biri de Talay olsun ve denizin üzerinde 30 santimetre yüksekten dalgalara göre sürekli yükselip alçalarak ilerliyor olsun. Sizce hangisi daha az yakıt tüketir? Bana bu soru kanat yer etkisi prensibini bilmeden önce sorulsaydı ben cevap olarak elbette uçak derdim. Çünkü sonuçta uçak hiçbir zorluğa maruz kalmadan gökyüzünde süzülüyor. Yani daha az zorlanıyor. Böyle bir durumda elbette o daha az yakıt tüketecek. Ben böyle düşünürdüm. Ama gerçek pek de böyle değil. Yeryüzüne ya da deniz yüzeyine daha yakın uçan uçak daha az yakıt tüketiyor. Bu da elbette menzilinin daha çok olmasını sağlıyor. Peki bu nasıl oluyor? Çok basitleştirerek anlatayım. Normalde bir uçak havadayken kanadının altındaki hava basıncı yüksek olur. Kanadının üstündeki hava basıncı da düşük olur. Zaten bu fark sayesinde havalanır uçak. Yeryüzüne yaklaştığı zamansa, yani yerin yüzeyine ya da suya çok yakın uçtuğundaysa kanadın altındaki hava sıkışır. Bu sıkışan hava bir hava yastığı gibi görev görür. Uçak bu hava yastığının üzerinde ilerlediği için daha az güçlü havada kalır. Yani Talay süzülmeye başladığında kanadının altındaki hava sıkışıyor. Bu sayede de çok daha az zorlanarak hedefine doğru ilerliyor. Bu kadar küçük bir platformun 200 kilometre, hatta bazı kaynaklara göre 300 kilometre menzilinin olması da bundan kaynaklanıyor. İşte Talay kamikaze insansız hava aracımızı dünyadaki diğer rakiplerinden ayıran önemli özellik bu. Hatta bu özelliği sayesinde aslında bu sistemin dünyada hiçbir rakibi olmadığını söylesek abartmış olmayız. Diğerleri dolanan mühimmat, bu bambaşka bir şey. Zaten fark anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Talay'ın özelliklerine. Zaten en belirleyici özelliğinden bahsettik. Kanat yer etkisi. Bu özellik sayesinde bu sistemin kazandığı en büyük yetenek gizlilik. Bu sistemin uçuş irtifası alçak irtifa değil, ultra alçak irtifa. Geleneksel deniz radarlarının 30 santimde uçan bir platformu tespit edebilmeleri imkansız. Onlar daha yüksek irtifalardaki hedefleri tespit etmek için geliştirilmiş sistemler. Talay onların radar ufkunun altında kalıyor. Bu sayede gemiye çok fazla yaklaştıktan sonra fark edilebiliyor ki karşı koymak için geminin savunma sistemine pek de bir zaman kalmıyor. Ayrıca bu sistem sıfır akustik iz tasarımına sahip. Yani akustik yollarla da tespit edilmesi imkansız. Fiziksel özelliklerine baktığınız zamansa karşınıza kullanım alanı çok geniş bir sistem çıkıyor. Çünkü neredeyse bütün deniz platformlarından fırlatılabiliyor. Fırkateynlerden tutun küçük kıyı gemilerine kadar hepsine konuşlandırılabiliyor. Çünkü katlanabilir kanatları var, boyutları da küçük gemilere bile konuşlanması için uygun. Kanat açıklığı 2 metre 60 santim, gövde uzunluğu ise 2 metre. Hafif kompozit gövde yapısı var ve maksimum kalkış ağırlığı 60 kilogram. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. 3 saatlik uçuş süresi var ve operasyonel menzili 200 kilometre. Denizin hemen üzerinden uçtuğu zaman aklınıza şu gelmiştir. Denizi yalayarak gitmek demek dalgalarla boğuşmak demek. Bu sistem dalgalara karşı uçabiliyor mu? Tabii ki uçabiliyor. Herhangi bir sistem geliştirdiğinizde onun normalde seyredeceği yer neresiyse oraya göre önlemler alırsınız. O ortama göre geliştirmeler yaparsınız. Talay deniz durumu 3 koşullarında bile sorunsuz şekilde uçabiliyor. Deniz durumu 3 dediğiniz zaman olay şu: dalgaların 1 metre 25 santim yüksekliğe kadar ulaşabildiği koşullar. Yani zorlu koşullar. Bu koşullarda hem otonom hem de operatör kontrolüyle uçabiliyor. Ama elbette ki bu tarz durumlarda otonom modu çok daha başarılı olacaktır. Çünkü operatör kontrolüyle o sistemi sürekli 30 santim irtifada tutmak ve gelen her dalgaya göre önlem almak mümkün değil. Ama otonom uçuş esnasında bunu yapabiliyor. Çünkü Talay gelişmiş yapay zeka destekli yazılımlarla güçlendirilmiş yeni nesil bir uçuş kontrol birimiyle donatıldı. Yapay zeka destekli uçuş kontrolleri zorlu koşullarda bir operatöre göre çok daha iyi kararlar alabiliyor. Çevredeki verileri çok daha iyi analiz edebiliyor ve ona göre akıllı kararlar alıyor. Talay işte bu yapay zeka entegrasyonu sayesinde ultra alçak irtifa uçuşunu sorun
sorunsuz tamamlayabiliyor. Toplam ağırlığı 60 kilo ama 30 kilo faydalı yük taşıyabiliyor. Yani 30 kilogram patlayıcıyla 200 kilometre menzildeki bir hedefe kamikaze dalış gerçekleştirebiliyor. Hazır mühimmat kapasitesinden bahsetmişken biraz şuna değinelim. Talay gemilere karşı nasıl bir hasar potansiyeline sahip? Yani 30 kilogram mühimmatla bir deniz platformuna gerçekten zarar verebilir mi? Öncelikle şunu baştan netleştirelim ki bu sistem bu harp başlığıyla vurduğu yere göre gemiyi batırabilir ya da savaş dışı bırakabilir. Aslında bunu potansiyel olarak Sea Skua ya da Sea Venom gibi hafif anti-gemi füzelerle kıyaslayabiliriz. Bu iki gemi savar füzenin de 30 kilogram harp başlığı var. Normalde bildiğiniz gemi savar füzelere göre elbette çok daha düşük ama bunun farklı avantajları var. Bu hafif anti-gemi füzeleri neredeyse tespit edilemiyor ve hassas hedef noktası seçiminiz var. Bunun sayesinde geminin istediğiniz bir noktasını bu füzeyle vurabiliyorsunuz. Yani bunu kullanırken amacınız genelde bir gemiyi batırmak olmuyor. Önemli sensörlerini ya da önemli noktalarını imha etmek oluyor. Talay için de aynı şey geçerli. Bir de yarı zırh delici harp başlıklarının patlama testleri bize bu konuda daha önce çok şey gösterdi. Bu testlere göre 30 kilogramlık bir harp başlığı bir savaş gemisinin üst ve alt kabinlerini tamamen parçalayabiliyor. Kaynak bölgelerinde kırılmalara yol açabiliyor. Tabi mesele sadece bunları vurmak değil. Bu sistem makine dairelerinde su basmasına neden olabilir. Bir geminin makine dairesi patlamalara karşı en hassas alanlardan biri ve bir gemi için de en kritik alanlardan biri. 30 kilogramlık bir patlayıcı ile oluşan patlama şok dalgaları makine dairesinde ciddi bir hasar bırakabilir. Bunun dışında gemilerde radar ve iletişim antenleri gibi büyük, sabit ve yumuşak hedefler bulunur. Bunlar patlama etkilerine karşı son derece savunmasız kısımlar. 30 kilogramlık bir harp başlığıyla örneğin bir radar direğini vurduğunuzda bu sistemler devre dışı kalır. Elektrik güç sistemini vurduğunuzda neredeyse bütün sistemler devre dışı kalır. Sadece radarlar değil, silah sistemleri bile çalışmaz. Yani talayla yapacağınız bir nokta atışı işlerin rengini ciddi anlamda değiştirebilir. Peki bu sistem sadece kamikaze saldırılar için mi kullanılır derseniz? Hayır. Deniz operasyonlarında farklı rolleri var. Hassas saldırılarda kullanılabilir ki bunu zaten az önce detaylıca anlattık. Bunun dışında devriye, keşif ve genel istihbarat için kullanılabilir. Ultra alçak irtifa uçuşundan dolayı bilgi toplarken tespit edilmesi imkansızdır. Haliyle iyi bir istihbaratçı olabilir. Aynı şekilde kıyı savunması için de bu sistemi kullanabilirsiniz. Türkiye'nin kıyılarında bu sistemin varlığının bilinmesi bile caydırıcılık açısından etkili olacaktır. Ve unutmayın ki bu sistemde ciddi bir yapay zeka altyapısı var. Yapay zekanın muhtemel etkilerini az önce konuşmuştuk. Ama değinmediğimiz bir şey vardı ki o belki de en önemli başlık. Yapay zeka altyapısı sayesinde Talay sürü konseptinde etkili şekilde kullanılabilecek. Bu ne demek oluyor? Bu bir gemiye aynı anda istediğiniz kadar sayıda kamikaze sistemle saldırı yapmanız demek oluyor. Ve esas işlerin rengini değiştiren kısım bu. Az önce 30 kilogramlık bir patlayıcı ile bile neler yapılabileceğini anlatmıştık. Düşünün ki o 30 kilogramlık patlayıcılardan onlarcası aynı anda bir gemiye saldırıyor. Zaten tespit edilmesi zor olan bu sistemin bir de o kadar yakına girdikten sonra onlarcasının önlenmesi neredeyse bile demiyorum imkansız. Bakın yarın bir gün Türkiye cidden büyük bir güçle çarpıştığında Talay bizim belki de o güce ait uçak gemisini bile batırmamızı sağlayacak. Bu ifade abartı gelmesin. Kastettiğim şey farklı. Bu tarz kamikaze dronlar maliyet etkin sistemler. Yani sayıca fazla ürettiyseniz düşmanın önemli bir tehdidine karşı fazlaca kullanabilirsiniz. Onlarca hatta yüzlerce Talay'ın düşman uçak gemisine aynı anda saldırıya geçtiğini düşünün. İki açıdan o uçak gemisini savaş dışı bırakmanızı sağlar. Birincisi kritik sensörlerini vurabilir. Onlarcasını fırlattığınızda engelleyemedikleri 2-3 tanesi bile bir geminin kritik sensörlerinin yerle bir olmasını sağlayabilir. Ama daha da önemlisi yaptığınız bu tarz bir satürasyon saldırısı uçak gemisinin ve çevresindeki eşlik eden gemilerin hava savunma sistemlerinin doygunluğa ulaşmasını ve savunmasız kalmasını sağlar. Ondan sonrası zaten fırlatacağınız birkaç seyir füzesine ya da balistik füzeye kalacaktır. Yani Talay dediğimiz zaman bildiğiniz klasik bir drone'u da bildiğiniz klasik bir dolanan mühimmatı da konuşmuyoruz. Bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Bu sistem 2024'teki Saha Expo fuarında tanıtılmıştı. Şimdi testi yapıldı. Ekim 2026'da seri üretim başlayacak ve Ocak 2027'de envantere girmiş olacak. Bugün anlattığım şeyin ne anlama geldiğini aslında o gün çok daha iyi anlayacaksınız. Hele ki gerçek bir savaş ortamında test etme imkanı bulursak işte o zaman bu sistemin nasıl bir sistem olduğu çok daha iyi anlaşılacak. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.